Bir önceki videomda telefonsuz yaz tatilini nasıl geçirebileceğinizden bahsetmiştim ve o videonun sonunda da yaz tatilindeyken yapabileceğiniz hobilerden bahsetmiştim. Abi çok fazla bahsetmek dedim. Bu sefer hobi yerine yapabileceğiniz şeylerden bahsedeceğim. Bazılarını şu an mesela hiçbir şey almadan, hiçbir şeye ihtiyacınız olmadan da yapabileceğiniz şeyler. O yüzden hemen başlayalım. Neden bilmiyorum, yaz tatilleri bana her zaman çocukluğumu hatırlatıyor. O yüzden ben de biraz nostalji olsun diye her yaz tatilinde eskiden çocukken oynadığım internet oyunlarını oynamayı seviyorum. Bu kardeşimle Su ve Ateş oynamak olsun, eski kral oyunlarını oynamak olsun. Yetişkin gözüyle bakmak daha eğlenceli oluyor ve aslında oyunların zor olmadığını görmek de eğlenceli oluyor. Ve canınız sıkıldığı zaman tatlı vakit geçirebilmek için güzel bir yöntem bence. Spoiler, eski internet oyunları Flash'ta çalıştığı için çoğu artık çalışmıyor. O yüzden bazılarında hüsrana uğrayabilirsiniz ama benim baktıklarımın çoğunda oynayabiliyordum. Madem çocukluktan başladık, çocukluktan devam edelim. Çocukken en sevdiğim filmleri tekrar izleme. Ben çocukken Cesur Civciv'i çok seviyordum ve arada açıp izlemeyi seviyorum. Disney filmlerini açıp izlemeyi seviyorum. Lilo ve Stitch olsun, arabalar olsun. Bunları çocuk filmi demek çok yanlış bence, çünkü çoğunda sadece yetişkinlerin anlayabileceği şakalar da oluyor. Ve bunları bir izleme sırasına koyup her gün bir tane izleyebilirsin mesela. Sıkıldığında herhangi birini açabilirsin ve çocukluğun o masum, güzel, stressiz zamanlarını hatırlayabilirsin. Ayrıca eski filmlerin daha güzel olduğu konusunda hepimiz anlaşabilir miyiz? Teşekkürler. Şimdi yaz demek sıcaklar demek ve sıcak zamanında benim gibi ruh hastası değilseniz sıcak kahve içmezsiniz veya sıcak içecek içmezseniz, ama evde kendiniz soğuk içecekler yapabilirsiniz. Ben açıkçası evde yaptığım ice latte'nin dışarıda içtiğimden daha güzel olduğuna inanıyorum. Ayrıca evde cool lime da yapıyordum. Bir sürü tarifler var. Herhangi bir şeyi evde kendiniz yapabilirsiniz. O yüzden canı sıkılıyorsa şu an git soğuk bir şey yap kendine. Ama yeni bir tarif olsun. Her zaman yaptığın şey olmasın. Yaz tatilinde ne zaman sıkılsam yaptığım şeylerden birisi ise eski çocukluk albümlerime bakmak. Neden bilmiyorum, bu çok eğlenceli ve saatler boyunca bakabilirim. Özellikle eski bilgisayarımızda böyle kardeşimin küçüklük videoları falan oluyor. Onları izlemeyi de çok seviyorum. Buna ayrı olarak şunu yapabilirsiniz. Biz bir kere yapmıştık. Böyle çocukken çektiğiniz fotoğrafları tekrar çekin ailenizle. Çok eğlenceli oluyor ve ne kadar büyüdüğünüzü görmek de çok eğlenceli oluyor gerçekten. Ama yan yana koyunca çok tatlı oluyor. Ayrıca telefonunuzdaki fotoğrafları da ayıklayarak güzel fotoğrafları fotoğrafçıya gidip çıkartıp yeni bir albüm yapabilirsiniz. Evet, artık albümleri kimse yapmıyor ama bence fiziksel medya her zaman dijitalden daha iyi ve önemli. Ve bilmiyorum, bir şeyi ellemek, bir şeyin elinin altında olması her zaman daha iyi ya. Madem fotoğraf dedik, bunu aslında en sona koyacaktım ama öncesinde söyleyeyim. Yaz tatilinde bolca zamanın oluyor ve bence artık bir dijital temizlik yapmalısın. İnternet geçmişini sil, telefondaki 30.000 fotoğrafı ayıkla, kendime konuşuyorum şu anda. Bilgisayarındaki gereksiz dosyaları sil. Bence çoğumuz bunu erteliyoruz, işte sonra yaparım ama asla yapmıyoruz. Sonra bilgisayarımızın veya telefonumuzun alanı bittiği zaman kendimize kızıyoruz ama şu an bunu düzeltebilirsin canı sıkıldığı için. Az önce Spotify dedim. Bence en eğlenceli şeylerden birisi Spotify playlistleri oluşturmak. Ama ben nedense telefonda oluşturmayı hiç sevmiyorum. Bilgisayardan oluşturmak her zaman daha güzel bir deneyim gibi. Ve bilgisayarda bazen Spotify'da olmayan şarkıları da kendiniz ekleyebiliyorsunuz. Bu da güzel bir şey. Yeni şarkılar keşfedebilirsin. Bu da bir sonraki önerim olacak. Bir tane random, hiç bilmediğin bir grubun, hiç bilmediğin bir sanatçının albümünü bul ve sonuna kadar oturup dinle. Oturup müzik dinlemek artık çoğu kişinin yapmadığı bir şey. Çoğunlukla böyle işte internette gezinirken, az önce dediğim gibi fotoğrafları silerken ya da yolda yürürken, otobüse binerken dinlediğimiz bir şey olarak kalıyor. Ama bence oturup müziği gerçekten dinlemek, müziği gerçekten anlamanın ve hissetmenin tek yolu diyebilir miyiz? Bilmiyorum, bence diyebiliriz. Bu sitelere bana random albüm ver deyince size zaten random albüm veriyor ve oradaki bir albümü baştan sonuna kadar dinleyebilirsiniz. Şimdi yaz eşittir güneşli hava eşittir piknik. Yani yaz deyince aklıma her zaman piknik geliyor ve pikniksiz bir yaz geçirilemez bence. İlla o yaz 1, 2, 3 tane piknik ya da mangal türü şeyler yapılmalı. O yüzden eğer ailenle bile olmasa bile arkadaşlarına marketten aldığın şeylerle ufak bir piknik yapabilirsin. Her zaman eğlenceli oluyor. Eğer piknikte de sıkılıyorum diyorsan bir sonraki önerilerim: 1. Su savaşı yapmak her zaman çok eğlenceli. Zaten yazın hava 30, 31, 32 derece olduğu için ıslanmak kimsenin umurunda değil. O yüzden herkesin üstünde su baloncuğu atabilirsin. 2. Aslında bu zaten listenin devamı. 2. Piknikte veya
evde kutu oyunları oynayabilirsin. Bu Uno olsun, Kızma Birader olsun, farklı tür oyunlar olsun. Bence kutu oyunlarının değerini küçümsüyoruz. Biz küçükken hep kutu oyunları oynardık ama zaman geliştikçe, ne bileyim, telefonlar arttıkça herkes telefonuna döndü ve kimse böyle oturup birlikte oyun oynamıyor artık. Ama eğer evde kardeşlerin varsa veya arkadaşlarınla kutu oyunu oynayabileceğin mekanlar varsa kutu oyunu da oynayabilirsin. Bu arada eminim internette kutu oyunu oynayabileceğin siteler vardır. Şimdi şey diyor olabilirsin, ben dışarı çıkmak istemiyorum, dışarı adım atmak istemiyorum. O zaman şöyle bir şey yapabilirsin. Sevdiğin eski çizgi film sitelerinde sevdiklerini ve kendini çizebilirsin. Bu Peanuts karakterleri olabilir, Adventure Time stilinde olabilir, Regular Show stilinde olabilir. Herhangi bir çizgi film stilinde olabilir, Phineas and Ferb mesela. Bu da bence zamanı geçirmenin tatlı bir yolu. Bence bu hobi sadece yazın yapılabilecek hobilerden birisi. Tebeşir sanatı deniliyor herhalde. Geçen yaz biz de almıştık renkli tebeşirlerden ve oldukça ucuz fiyatlardı. 2 tane almıştık, hatta 2 tane de kutu almıştık ve çok eğlenceliydi. Hava sıcak olmasına rağmen dışarıda olduğunuz için sizi mutlu edecek hobilerden birisi bence tebeşir sanatı, ki yine beni çocukluğuma döndüren hobilerden birisi. Evet, sanırım 13'teyiz. Bunu bir önceki videomda da bahsetmiştim ama yine bahsetmek istedim. Bence çok tatlı bir hobi ve çok eğlenceli bir şey. Evde bulduğun eski anıları topla ve bir deftere yapıştır ve üstüne bir şeyler yaz. İşte o gün neler hatırlıyorsan onu yaz. Veya hiçbir şey yazman da gerek yok. Bir şeyler çiz. Buna scrapbooking deniyor. Hatta ben de biraz yaptım, size göstereyim. Mesela böyle bir şey yaptım. Ve bunu sadece bakınca ben anlayabileceğim ama güzel duruyor mu? Duruyor. Ve o ay ne yaptıysam onlardan birer anı. Ve bunu tüm yaza yaydığınızı düşünün mesela. Çok eğlenceli. Yaza yaymanıza da gerek yok. Dediğim gibi eski anılarınızı da böyle yapıştırıp yapabilirsiniz. Ekrana birkaç tane örnek koymuşumdur zaten şimdi. Tamam, şimdi bu sıradaki için telefona ihtiyacım var. Oha, telefonlu hobi. Şimdi iPhone'da biliyorsunuz fotoğrafa basınca onu sticker yapabiliyorsunuz. Ve böyle sevdiğiniz kombinleri veya kıyafet parçalarını tek tek çekip notlar uygulamasına yapıştırın. Böylece hani hangi kombinleri yaptığınızı görebileceksiniz ve ne giyeceğim diye düşündüğünüz zaman oradan bulabileceksiniz. Bence mükemmel bir fikir. Şuraya birkaç tane koydum örnek. Evet, 15. önerim ve sonuncusu. Ben neden bilmiyorum, müze gezmek benim için yazla eşdeğer bir şey. Çünkü sanırım sadece yazları müze geziyorum. Ama arkadaşlar, müze gezmek bir, çok zaman alıyor. 2, çok keyifli. 3, soğuk. Yani ben soğuk olmayan bir müze görmedim. Hani yazın sıcağından kurtulmak istiyorsanız arkeoloji müzesine gidin ve saatlerinizi orada harcayın derim size. Evet, son önerim de bu olacak. Ayrıca oradan aldığın biletleri falan da journal'ına yapıştırabilirsin. Pekala, benim yazın sıkıldığında yapabileceğin şeyler adı altında verebileceğim öneriler bu kadardı. Peki siz yazın sıkıldığınızda neler yapıyorsunuz? Bu bahsettiğim önerilerden herhangi birini yapıyor musunuz? Merak ettim. Aşağı yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve güzel bir yaz geçirin. Görüşürüz.